46 saatlik bir sessizliğin ardından son 2 saatte başlayan ve deprem anına doğru sesi giderek artan bir fısıltı gibi. 2 saat mi? Yani 46 saat boyunca tık yok ve sonra aniden bir sinyal mi beliriyor? Bu inanılmaz. Peki bu artış nasıl bir artış? Düz bir çizgi gibi mi yükseliyor? Hayır, işte en kritik nokta da bu. Bu basit, doğrusal bir artış değil, bir üssel ivmelenme. Yani kayma hızı sabit bir şekilde artmıyor, sona yaklaştıkça katlanarak, adeta çığ gibi büyüyerek artıyor. Deprem denince hepimizin aklına gelen o ani, sarsıcı an vardır. Her şeyin bir anda olup bittiği hissi. Ama bilim dünyasında yıllardır fısıltıyla sorulan bir soru var. Acaba gerçekten öyle mi? Büyük depremler hiçbir uyarı vermeden bir şalterin inmesi gibi mi gerçekleşir? Yoksa bizim duyamadığımız, belki de fark edemediğimiz bir hazırlık süreci var mıdır? İşte sizin bize gönderdiğiniz kaynaklar bu fısıltının peşine düşen ve belki de onu bulduğunu iddia eden gerçekten akıl almaz bir çalışmayı masaya yatırıyor. Kesinlikle öyle. Ve bu çalışmanın büyüklüğünü anlamak için önce verinin ölçeğini bir gözümüzde canlandıralım. Bahsettiğimiz şey dünya genelinde yaşanmış Richter ölçeğine göre 7 ve üzeri büyüklükteki tam 90 büyük deprem. Araştırmacılar bu 90 depremin her birinden önceki 48 saati mercek altına almışlar. Nasıl mı? Deprem bölgelerine yerleştirilmiş 3000'den fazla yüksek hassasiyetli GPS istasyonundan gelen verileri toplayarak. Yani gezegenin kabuğundaki milimetrik oynamaları bile tespit edebilen binlerce sensörden bahsediyoruz. Bu şimdiye kadar bu alanda yapılmış en kapsamlı analizlerden biri. 3000'den fazla istasyon, 90 dev deprem. Bu devasa bir veri yığını. Neredeyse bir gürültü okyanusu. Peki bu okyanusun içinde o minicik fısıltıyı, o ortak sinyali nasıl buldular? Ve daha da önemlisi buldukları şey bize depremler hakkında ne anlatıyor? İşte bugün bu konuyu enine boyuna konuşacağız. Konuya girmeden önce dinleyicimiz için şunu netleştirmekte fayda var. Deprem öncülüğü yani habercisi fikri neden bu kadar tartışmalı bir alan? Çünkü geçmişte bu konuda çok fazla hayal kırıklığı yaşandı. Bilim insanları daha önce de bazı sinyaller bulduklarını düşündüler. Mesela bazen büyük depremlerden önce yavaş kayma dediğimiz, fayın yavaş yavaş hareket ettiği olaylar veya küçük deprem aktivitelerinde artışlar gözlemlendi. Evet, ben de bunları duymuştum. Peki bunlardaki sorun neydi? Neden işe yaramadılar? Temelde 3 büyük sorun vardı. Birincisi, bu sinyaller her büyük depremden önce ortaya çıkmıyordu. Yani bir tutarlılık yoktu. Hı hı. İkincisi, ki bu daha da büyük bir problem, bu sinyaller çoğu zaman arkasından bir deprem gelmeden de yaşanıyordu. Düşünsenize, sürekli yanlış alarm veren bir sisteminiz var. Bir süre sonra kimse ciddiye almaz. Tam bir yalancı çoban durumu yani. Aynen öyle, güvenilir değil. Anladım. Peki üçüncü sorun neydi? Üçüncüsü ise bu sinyallerin zamanlamasıydı. Genellikle ana depremden günler hatta haftalar önce belirip sonra duruyorlardı. Yani depreme giden kesintisiz bir sürecin son adımı gibi değillerdi. Arada bir kopukluk vardı. Bu yüzden bilim dünyası bir süre sonra bu öncü sinyal fikrine epey şüpheyle yaklaşmaya başladı. İşte bu yeni çalışmanın farkı da burada başlıyor sanırım. O kopuk halkayı bulduğunu iddia ediyorlar. Laboratuvarda yapılan deneyler ve teorik modeller zaten fayların aniden değil, sona doğru giderek hızlanan bir hazırlık süreciyle kırıldığını söylüyordu. Ama bunu gerçek dünyada, doğada bir türlü göremiyorduk. Ta ki şimdiye kadar. Ama bir saniye, aklıma takılan temel bir soru var. 90 farklı depremin verisini nasıl bir araya getirebilirsin ki? Biri Japonya'da olmuş, diğeri Şili'de. Saatleri farklı, yerleri farklı, fay tipleri farklı. Bu elma ile armudu toplamak gibi değil mi? Normal şartlarda kesinlikle öyle olurdu. İşte araştırmanın dahice olan kısmı da tam olarak burası. Bu sorunu aşmak için inanılmaz zekice bir yöntem kullanmışlar. Şöyle bir analojiyle anlatayım. Bir stadyum dolusu insanın aynı anda fısıldadığını hayal et. Herkes farklı bir şey söylüyor, tam bir kakofoni, bir gürültü yumağı, anlaşılır hiçbir şey yok. Tamam, aklımda canlandı. Ama şimdi diyelim ki bu binlerce insanın hepsi
kendi fısıltılarının arasına gizlice aynı kelimeyi söylüyor. Mesela hepsi merhaba diyor. Eğer sen bu binlerce fısıltının ses kaydını alıp hepsini üst üste bindirirsen ne olur? Rastgele olan diğer bütün kelimeler ve sesler birbirini götürür, bir gürültü olarak kalır. Ama hepsi tarafından tekrar edilen o tek kelime, yani merhaba, üst üste binerek güçlenir ve gürültünün içinden yavaş yavaş yükselerek duyulur hale gelir. İşte o ortak kelime bizim aradığımız öncü kayma sinyali ve o sesleri üst üste bindirme işine de teknik olarak yığınlama, yani staking diyoruz. Araştırmacılar GPS verilerine tam olarak bunu yaptı. Vay canına, bu gerçekten zekice. Peki bunu GPS verilerine nasıl uyguladılar? Yani hangi hareketin ortak kelime olduğunu nereden bildiler? Şöyle ki, önce her bir deprem için bir beklenti haritası çıkardılar. Dediler ki, eğer depremin merkezinde yavaş bir kayma başlıyorsa, bu kaymanın teorik olarak hangi GPS istasyonunun ne yöne doğru hareket ettirmesi gerektiğini hesaplayabiliriz. Sonra istasyonların gerçekte yaptığı hareketle bu beklenen hareketi karşılaştırdılar. Eğer yönler tutuyorsa pozitif bir puan, tutmuyorsa negatif bir puan verdiler. Anladım. Ve sonra 90 deprem ve 3000 istasyondan gelen bu milyonlarca pozitif ve negatif puanı topladılar. Mantık yine aynı. Rastgele GPS hataları, atmosferik bozulmalar gibi gürültüler birbirini sıfırlayacak. Ama eğer altta yatan gerçek ve ortak bir sinyal varsa o kendini gösterecekti. Anladım. Stadyumdaki merhaba kelimesi gibi. Peki gösterdi mi, o kelimeyi duydular mı? Hem de nasıl? Sonuçlar gerçekten nefes kesici. Ortaya çıkan grafiğe baktığında depremlerden önceki 48 saatlik periyodun ilk 46 saati bölünce ortada hiçbir şey yok. Sadece anlamsız, rastgele iniş çıkışlar. Tam bir gürültü. Ama depremlerden önceki son 2 saatte grafikte aniden çok net, pozitif ve sürekli yükselen bir eğri beliriyor. Vay! 46 saatlik bir sessizliğin ardından son 2 saatte başlayan ve deprem anına doğru sesi giderek artan bir fısıltı gibi. 2 saat mi? Yani 46 saat boyunca tık yok ve sonra aniden bir sinyal mi beliriyor? Bu inanılmaz. Peki bu artış nasıl bir artış? Düz bir çizgi gibi mi yükseliyor? Hayır, işte en kritik nokta da bu. Bu basit, doğrusal bir artış değil, bir üssel ivmelenme. Yani kayma hızı sabit bir şekilde artmıyor, sona yaklaştıkça katlanarak, adeta çığ gibi büyüyerek artıyor. Tıpkı kontrolden çıkan bir tren gibi. Bu, laboratuvar deneylerinin yıllardır öngördüğü ama doğada hiç göremediğimiz o hazırlık sürecinin ta kendisi. Peki ya bu sadece bir tesadüfse, bu kadar veriyi toplayınca belki de şans eseri böyle bir desen ortaya çıkmıştır? Bu ihtimali de test etmişler. 100.000 defa tamamen rastgele verilerle aynı analizi tekrarlamışlar. 100.000 defa mı? Evet ve böyle bir sinyalin şans eseri ortaya çıkma olasılığının sadece %0,03 olduğunu bulmuşlar. Bu istatistiksel olarak tesadüf olamaz demekle neredeyse aynı anlama geliyor. Dahası bu 2 saatlik yavaş kayma sırasında biriken enerjiyi de hesaplamışlar. Sonuç 6,3 büyüklüğünde bir depreme eşdeğer bir enerji. Sadece bu enerji 2 saate yayıldığı için yıkıcı bir sarsıntıya neden olmuyor. Bir dakika. Bu çok önemli. Yani depremlerin bir anda bir düğmeye basar gibi olduğu fikri artık çöp diyebilir miyiz? Bu bildiğimiz her şeyi değiştiriyor gibi. Tam olarak öyle. Bu bulgu, büyük depremlerin anlık olaylar olmadığını, aksine kısa da olsa ölçülebilir bir hazırlık aşamasının doruk noktası olduğunu gösteriyor. Bu, deprem fiziği anlayışımızda gerçekten temel bir paradigma kayması. Pekala. Bu anlattığın 90 depremin ortalamasından çıkan genel bir resim. Peki kaynaklarda bu 90 depremin içinde diğerlerinden çok daha net kaydedilmiş, adeta bir süperstar olan özel bir vaka var mıydı? Olmaz mı? Veri setinin en büyük ve en net kaydedilen olayı, 2011'deki 9,0 büyüklüğündeki Tohoku Oki yani Japonya depremi. Bu deprem tek başına 355 GPS istasyonu tarafından izleniyordu. Bu fay hattına adeta bir mikroskop altına almak gibi bir şey. Ve bu depremin verilerini tek başına incelediklerinde genel ortalamada gördüklerinden çok daha tuhaf bir şeyle karşılaştılar. O 2 saatlik ivmelenmeden daha tuhaf bir şey mi? Merak ettim şimdi.
Çok daha tuhaf. Sadece sona doğru giden o ivmelenmeyi değil, depremden önceki yaklaşık 24 saat boyunca çok net, periyodu 3,6 saat olan dalga benzeri bir salınım tespit ettiler. Sanki fay, o devasa kırılma yaşanmadan önce belli bir ritimle nefes alıp veriyor ya da mırıldanıyor gibiydi. Bir salınım mı? Fayın nefes alması gibi mi? Bu ne anlama geliyor? Bu daha önce görülmüş bir şey mi? Hayır, bu daha önce doğal bir fayda hiç gözlemlenmemiş bir fenomen. Araştırmacılar bunun bir GPS hatası veya atmosferik bir bozulma olmadığından emin olmak için her türlü testi yapmışlar. Sinyalin tam olarak depremin merkez üstünde en güçlü olduğunu ve oradan uzaklaştıkça zayıfladığını doğrulamışlar. Bu durum teorik olarak bir malzemenin kritik kırılma noktasına yaklaştığında ortaya çıkması beklenen bir rezonans etkisine benziyor. Yani fay, kırılmanın eşiğine geldiğinde belli bir frekansta tınlamaya başlıyor olabilir. Bu tınlamanın enerjisi de az buz değil, tek başına 6,6 büyüklüğünde bir depreme eşdeğer. İnanılmaz. Yani fay kırılmadan önce adeta kendi şarkısını söylüyor. Bir nevi öyle. Ve burada çok ilginç bir paralellik var. Bilim insanları devasa buzulların okyanusa devrilmeden hemen önce buna benzer periyodu giderek kısalan salınımlar gösterdiğini daha önce gözlemlemişlerdi. Belki de farklı ölçeklerde de olsa büyük kırılmaların evrensel bir habercisiyle doğanın ortak bir diliyle karşı karşıyayız. Bu gerçekten büyüleyici. Peki şimdi tekrar 90 depremin tamamını içeren o küresel resme dönelim. Orada da çok zayıf bir dalgalanma olduğundan bahsetmiştin. O da mı böyle bir tınlama işaretiydi? Evet ve işte burada hikaye daha da kozmik bir hal alıyor. Araştırmacılar 90 depremin yığınlanmış verisindeki o çok ama çok zayıf sinüzoidal sinyalin periyodunu yani ritmini ölçtüklerinde 12,9 saatlik bir periyot buldular. Bir dakika, 12,9 saat. Bu rakamın bir yerlerden fena halde tanıdık geliyor. Okyanus gelgitlerinin periyodu da buna çok yakın değil miydi? Yaklaşık 12,4 saat gibi bir şeydi sanırım. Aradaki fark şüphe uyandıracak kadar az. Tam üstüne bastın. Hipotez de tam olarak bu. Gelgitler, yani ayın ve güneşin kütle çekimi, yer kabuğunu sürekli olarak bir debek gibi hafifçe sıkar ve gevşetir. Normalde bu kuvvet bir fayı kırmak için tek başına asla yeterli değildir. Ancak eğer bir fay zaten haddine kadar yüklenmiş, kritik eşiğe gelmiş, bardağın son damlasını bekliyorsa, işte o zaman gelgitlerin bu periyodik dürtmesi, o tınlamayı yani rezonansı tetikliyor olabilir. Tıpkı bir salıncağı tam doğru anda hafifçe iterek daha da yükseğe çıkmasını sağlamak gibi. Yani gelgitler depreme neden olmuyor ama bardağı taşıran son damla olabilir, öyle mi? Aynen öyle. O son kopuşu başlatmak için en uygun anı kolluyor ve tetiği çekiyor olabilir. Bu durum 90 farklı depremdeki o tınlamaların neden birbirini tamamen yok etmeyip yığınlanmış veride zayıf da olsa bir iz bıraktığını açıklıyor. Çünkü hepsini senkronize etmeye çalışan ortak bir dış metronom var, gelgitlerin ritmi. Bu, gelgitlerin deprem mekanizmasındaki rolüne dair şimdiye kadarki en güçlü kanıtlardan biri olabilir. Vay canına. Yani ayın binlerce kilometre ötedeki devasa bir depremin son tetiğini çekebileceğini söylüyorsun. Bu hem şiirsel hem de biraz korkutucu. Peki tüm bu analizler, bu inanılmaz yöntemler bize nihayetinde ne söylüyor? Bütün bu bilgileri bir araya getirdiğimizde bizim için en temel çıkarım ne olmalı? Artık depremleri tahmin edebilecek miyiz? O kısım için henüz erken. Şunu net olarak söylemeliyiz. Bu yöntemle şu an için tek bir depremi olay anında tahmin edemiyoruz. O 2 saatlik sinyal tek bir istasyonun verisi içinde hala gürültünün altında kayboluyor. Onu görmek için hala onlarca depremin verisine üst üste yığmamız gerekiyor. Ama asıl önemli olan bu değil. Asıl önemli olan oyunun kurallarının değişmiş olması. Nasıl yani? Artık ne arayacağımızı biliyoruz. Büyük depremlerin tamamen ani, öngörülemez olaylar olmadığını, aksine kısa da olsa fiziksel, ölçülebilir bir hazırlık sürecinin sonunda yaşandığını biliyoruz. Artık karanlıkta el yordamı ile ilerlemiyoruz. Elimizde arayacağımız sinyalin bir robot resmi var. Ve belki de en umut verici olan kısım şu,
Araştırmacılar bu fısıltıyı tek bir deprem için gerçek zamanlı olarak duyabilmek için gereken teknolojik hassasiyetin mevcut GPS teknolojimizden ışık yılı uzakta olmadığını söylüyorlar. Belki daha yoğun istasyon ağları, daha gelişmiş sinyal işleme algoritmalarıyla bu fısıltıyı duyabileceğimiz günler sandığımız kadar uzakta değildir. Bu gerçekten de umut verici bir bakış açısı. Bu çalışma 7 ve üzeri büyüklükteki depremler için son 2 saatlik bir öncü sinyal buldu. Bu da insanın aklına şu soruyu getiriyor ister istemez. Acaba bu hazırlık aşaması, bu ivmelenen kayma sadece gezegenin en büyük kırılmalarına özgü Devler Ligi'nin bir özelliği mi? Yoksa daha küçük depremlerin de kendilerine ait, belki çok daha kısa ve zayıf oldukları için henüz duyamadığımız fısıltıları var mı? Küçük bir sarsıntıyı feci bir afetten ayıran temel fiziksel fark belki de bu hazırlık sürecinin kendisinde gizlidir. Üzerine düşünmeye değer.